Şimdi söyleyeceklerim size biraz abartı gibi gelebilir. Antik dünyanın en korkutucu ve en güçlü ordusunu anlatacağım. Aynı zamanda da en inatçı. Neden mi? Çünkü bu adamlar en olmaz denileni yapmış ve Alp dağlarını fillerle geçmeye çalışmışlar. Evet, doğru bildiniz. Hannibal'in çılgın ordusundan bahsediyorum. En çılgın ordu. Öncelikle videoya başlarken şunun altını çizeyim. Beyza bu konuyu eksiksiz ve doğru bilgilerle yazabilmek için kütüphanede sabahladı. Bense güzel okuyabilmek için ses kayıt odasında epey vakit harcadım. Bu emekler karşılığında sizden tek ricamız gazeteye abone olmanız ve bildirimleri açmanız. Şimdi gelelim tarihe adını altın harflerle yazdıran o orduya. Kartaca ordusuna. Roma'nın en azılı rakibi Kartaca, M.Ö. 6. ve 3. yüzyıllar arasında Akdeniz'in en güçlü ordusuna sahipti. Bir deniz imparatorluğu olarak en güçlü oldukları konu donanmaydı. Ama denizcilikte yetinemezlerdi. Çünkü rakipleri de son derece güçlüydü. Genişlemek ve topraklarını korumak için kara ordusu da kurdular. Bunu yaparken Helenistik krallıkların askeri düzenlerini, taktiklerini ve silahlarını örnek aldılar. Ordu, vatandaşlardan alınan ağır zırhlı piyadelerden oluşuyordu. Bu, beyaz kalkanlarıyla tanımlanan ve kutsal grup olarak bilinen 2500 veya 3000 piyade askerinden oluşan seçkin bir gruptu. Adı, Antik Yunan'dan Thabes'in seçkin ordusundan alınmıştı. Bu durum Kartaca ordusunun özellikle M.Ö. 4. yüzyıldan itibaren daha da Helenistik hale geldiğinin bir kanıtıydı. Kutsal grup denilen askerler Kartaca'nın muazzam sur duvarları içinde konumlanmıştı. Bir de müttefik şehirler ve fethedilen topraklardan alınan birlikler vardı. Bu birlikler Kartacalı komutanlar tarafından yönetiliyor ve hizmetleri karşılığı para alıyorlardı. Ordunun en dikkate değer grubu cirit atan ve dizginsiz ata binen son derece yetenekli Numidya süvarileriydi. Onlar korunmak için yalnızca küçük bir kalkan taşıyor, düşmana zehirli oklar atıyor ve atları kontrol ediyorlardı. Bitti mi? Bitmedi. Libya ve Mısır topraklarından gelen bir paralı asker birliği daha vardı. Bu ekip de hilal şeklinde kalkanlar taşıyor ve çift balta kullanıyordu. Yani anlayacağınız Kartaca ordusunda çeşitlilik çoktu. Bu paralı asker gruplarının tümü M.Ö. 3. yüzyılın sonundan itibaren Kartaca ordusunun demirbaşı haline geldi. Paralı askerlerin yönetici elitleri görevden almasından ve şehrin zenginliğini ele geçirmesinden korkan Kartacalılar tüm kıdemli ve orta komuta pozisyonlarını Kartaca vatandaşlarına verdiler. Bu önleme rağmen zaman zaman paralı askerler aristokratlara ve üst sınıf komutanlara karşı isyan hareketlerinde bulundular. Ama bunların hiçbiri ordunun dev üyeleri kadar dikkat çekmedi. Evet, doğru bildiniz. Hannibal'in meşhur fillerinden bahsediyorum. Kartacalılar o zamanlar Kuzey Afrika'ya özgü olan, şimdilerde ise soyu tükenmiş fil türlerini savaşlarda kullanıyorlardı. Buna ek olarak Hannibal, müttefiki Mısır kralı 2. Ptolemy aracılığıyla daha büyük Hint fillerine de sahip olmuştu. 2,5 metre yüksekliğine ulaşan filler, başlarına, gövdelerine ve yanlarına zırh ve dişlerine bıçak veya mızraklar eklenerek daha da korkunç hale getiriliyordu. Mahut adı verilen sürücüleri tarafından kontrol ediliyorlardı. En temel görevleri düşman birliklerinin tüm organizasyonunu bozmak ve onları dağıtmaktı. Sürücüye ek olarak filin üzerinde cirit atan bir asker daha bulunurdu. Fillerin görünüşü ve gürültüsü şüphesiz düşmanda panik oluşturuyordu. Böylece Kartaca ordusu daha savaşın başında avantaj elde etmiş oluyordu. Bu dev ordu üyelerinin Alplerden geçişi ise tarihin en ilginç askeri vakalarından biri olarak kaldı. Hannibal 1. Pön Savaşı'ndan sonra Roma ile 2. bir savaşın kaçınılmaz olduğunu biliyordu. Kafaya koymuştu. İlk darbeyi kendisi vuracaktı. Ama Romalılar bir rahatlık içindeydi. Alp dağlarının topraklarını korumak için doğal bir bariyer olduğunu düşünüyorlardı. Hannibal'in cesaretini hesaba katmamışlardı. Kartacalı general onları hiç beklemedikleri yerden Alplerden kuşatacaktı. Ekim 218'de 38.000 savaşçı, 12.000 Afrikalı süvari ve 38 savaş filiyle birlikte Alplere doğru ilerlemeye başladı. Tabii bu güzergahta yaşadığı büyük sıkıntıları askeri dehasıyla çözmesi gerekti. Mesela Alplere henüz ulaşmadan Keltler tarafından saldırıya uğramış ve yağmalanmak istenmişti. Keltler gündüz Hannibal'in ordusunu takip ederken ordu konaklayınca mevzilerini bırakarak yerleşim yerlerine geri dönüyorlardı. Bu fırsattan yararlanmak isteyen Hannibal, orduyu bulundukları bölgede gerekenden daha fazla ateş yakmalarını ve kamp için hazırlık yapmaları emrini verdi. Hannibal'in ordusunun burada kalacağına emin olan kabilenin savaşçıları pusu yerlerini terk etmişti. Şafak vakti gelmeden Hannibal, ordusunda hafif silahlı birliği yanına alarak daha önce düşman kabilenin savaşçılarının bulunduğu noktadan daha üst bir konuma askerlerini yerleştirdi. Ardında orduya hareket emri verdi. Gün ışıyıp kabilenin savaşçıları geri döndüğünde ordunun artık yürüyüş durumuna geçtiğini ve ana geçide doğru ilerlediğini gördüler. Kartaca ordusu kalan sürede bir tehdit olmaksızın geçişini devam ettirdi. Fakat Hannibal'in ordusu bu saldırıda büyük kayıplar vermişti. Artık Alpleri tırmanmaya başlayacaklardı ve en zorlu yolculuk başlıyordu.
Bunun için Hannibal, askerlerin hareket kabiliyetini artırmaya karar verdi. Yük olmaması için yanlarına olabildiğince az erzak aldılar. Kuşatma araçlarının bir kısmı bırakıldı ki bu sonrasında büyük bir problem olacaktı. Tüm bunlar olurken Romalılar gözlerini Akdeniz'e dikmişti. Hannibal'in deniz üzerinden bir saldırı düzenleyeceğini sanıyorlardı. Zorlu kış koşullarına rağmen Alp dağları oldukça hızlı şekilde aşıldı ve İtalya topraklarına girildi. Ama hava şartlarının sertliği ve 3000 kilometreyi aşan yolculuk sonunda asker kaybı ordu mevcudunun neredeyse yarısıydı. Hannibal Roma'ya doğru ilerlerken ordusunu hiç tereddüt etmeden bataklığın içinden geçirmiş ve bu sırada böcek ısırması sonucunda enfeksiyon kaparak bir gözünü kaybetmişti. Elbette bunlar onu durdurmaya yetmedi. Roma'yı neredeyse ele geçirmişti ama ne yazık ki sonrasında Roma'nın gerilla savaşına geçiş yapması ve dahası Kartaca'nın kendi komutanları olan Hannibal'e destek yollamaması sonucunda sıkışıp kaldı. Bu savaşın önemi Hannibal'in askeri dehasını Avrupalılara kanıtlamış olmasıydı. O, karşı tarafın her hareketini, her adımını ve her manevrasını tanıyıp savaş alanını bir oyun tahtası gibi kullanmıştı. Yaptığı karmaşık stratejileri Romalı komutanlar anlayamamış ve bunun sonucunda büyük bir yıkıma uğramışlardı. Ama dedim ya, Hannibal tüm başarısına rağmen asıl ihaneti kendi topraklarından yedi ve bu yüzden Alpleri geçerek kazanmış olduğu zaferi kaybetti. Her neyse, şimdi konumuz Hannibal'in dramından ziyade ordusunun özellikleri. Filleri ve Alpleri geçişlerini de anlattığımıza göre orduyla ilgili diğer detaylara da göz atalım. Kartaca ordusu Magna Graecia ve Sicilya'daki Yunan kuvvetleriyle temas halindeydi. Bu durum askerlerin tepeli bronz Korint miğferleri ve ağır hoplit zırh gibi önünde antik Yunanistan'a ait olan savaş ekipmanlarını benimsemelerini sağladı. Kalkanlar dairesel veya merkezi dikey nervürlü ovaldi. Üzerlerinde genellikle mitolojik figürlerin kabartmaları olurdu. Komutanlar ve yöneticilerin kalkanlarında ise kendi portreleri yer alırdı. Altın takılar ve hayvan derilerinden giysilerse komutanların olmazsa olmazlarındandı. Etkileyici miğfer tüyleri ve parıldayan değerli metal zırhları sayesinde savaşın hararetinde çok fazla göze çarparlardı. Generaller genellikle Hannibal'in giydiği yıldızlı bronz pullardan yapılmış ve babasından miras kalan pahalı zırhlara sahipti. En tipik silahları ya düz uçlu ya da kıvrık tek kenarlı bir kılıçtı. Yanında ek olarak mutlaka bir de hançer taşırlardı. Diğer antik ordulara kıyasla Kartaca ordusunda daha az okçu bulunurdu. Karşıt piyadelere saldırmak için çoğunlukla savaş arabalarında veya fillerde konumlanırlardı. Kullanılan diğer silahlar arasında 3-6 santim uzunluğunda mızraklar, kısa ciritler ve çift başlı baltalar vardı. Sapanlar zırha maksimum nüfuz etmek için badem şeklindeki kurşun veya taş mermileri ateşlemek için kullanıldı. Bu arada Kartacalıların savaş arabalarından da bahsetmiş miydik? Sanırım hayır. M.Ö. 3. yüzyıla kadar savaş arabalarını sık sık kullandılar. Bunlar dokuma söğüt dallarından panellerle kaplı ahşap çerçevelerden yapılmıştı. Tek dingilli savaş arabalarıydılar ve 2 adam taşıyabiliyorlardı. Bir sürücü ve bir okçu. Yani bu açıdan fillerle benzer noktaları vardı. Tekerleklere bıçaklar takılabiliyordu ve 2 veya 4 attan oluşan ekip metal göğüslükler ve öküz derisinden yan kapaklarla korunuyordu. Tıpkı süvariler gibi düşman piyade hatlarını parçalamak için kullanılıyorlardı. Düz araziye ihtiyaç duyduklarından kullanımları büyük ölçüde Kuzey Afrika ve Güney İspanya ile kısıtlı kaldı. M.Ö. 3. yüzyıldan sonra ise tamamen kullanım dışı bırakıldılar. Bu tarihten sonra filler Kartaca ordusunda daha da ön plana çıkmaya başladı. En başta bahsettiğim gibi Kartaca donanması ordunun en göz kamaştırıcı birimiydi diyebiliriz. Polybus, Tarih adlı eserinin 6. kitabında Kartacalıların denizcilik işlerinde diğer tüm insanlardan daha tecrübeli olduklarını yazdı. Hatta onları geleneksel deniz taktikleriyle yenemeyen Romalılar, bir düşman gemisine saplanabilecek çivili bir biniş köprüsü olan korvesu veya kargayı geliştirdiler. Kartaca ordusu özellikle de Hannibal döneminde belirli taktikleri sıklıkla kullandı. Mesela bizim çok iyi bildiğimiz hilal taktiğini Hannibal Romalılara karşı kullandı ve onları şaşırtmayı başardı. Alpleri geçtikten sonraki çatışmalarda Romalılar ilerleye bilmeden hilalin ortasına gömülmüşlerdi. Hilal iyice kapandı ve ardından Kartacalı süvariler düşmanlarını arkalarından saldırarak dairenin içine sıkıştırmış oldular. Bunun dışında coğrafyayı etkin şekilde kullanmak ve koşullara uygun hareket etmek Hannibal'in ordusunun en önemli özelliğiydi. Örneğin Tagus Savaşı'nda düşmanı nehrin ortasına çekerek, Trabya'da rakibini soğuk sudan geçmeye zorlayarak, Trasmine'de de sisi ve dağları saklanmak için kullanarak coğrafyanın getirdiği avantajı değerlendirmiş ve kazanmıştı. Aynı zamanda tarihin en eski biyolojik savaş örneklerinden birini de yine Hannibal uygulamıştı. Eurymedon Savaşı'nda adamlarına bulabildikleri tüm zehirli yılanları kil çömleklere doldurmalarını emretti. En hızlı gemilerini bu yılan dolu çömleklerle doldurtan Hannibal, çömleklerin fırlatılabilecek mesafeye kadar yaklaştıktan sonra düşman gemilerine fırlatılmasını emretti.
Fırlatılan çömlekler ilk başta zararsız sanılsa da kısa sürede gemi yılanlar tarafından istila edildi. Böylece Hannibal yine strateji ile kazanmış oldu. Hannibal aynı zamanda düşmanın ruh halini ve psikolojisini çözümlemekte ustaydı. Mesela Trabya Savaşı'nda Semprenios Longus'u savaşa çekebilmek için sürekli tacizlerde bulundu. En son Numidyalı süvarileri Roma kampına saldırtarak Roma ordusunu şartlar olgunlaşmadan savaşa sokmayı başarmıştı. Sürpriz saldırılar ve beklenmeyeni yapmak konusunda muhtemelen kimse Hannibal'in ordusunun eline su dökemezdi. Buna en iyi örnek Alpleri geçerek Romalıları şaşkına çevirmesiydi. Sonuç olarak Kartaca ordusu Hannibal'e yapılan ihanet sonucunda başarısız olmuş gibi görünse de aslında tarihe damga vurmuş en büyük ordulardan biriydi. Hannibal'in ordusunu yenebilmek için Roma en temel siyasi kurumlarını değiştirmek zorunda kalmıştı. Görevlerin bir kişiye ard arda ikinci yıl verilmemesi prensibi değişmiş, böylece cumhuriyet geleneklerine aykırı olarak Roma'da devletin önüne geçerek bireylerin ortaya çıkmasına ortam hazırlamıştı. Roma, Hannibal'i ancak kendi taktikleriyle yenebildi ve bunu diğer devletler için de uyguladı. Hannibal'in ve askerlerinin Alpleri geçişi Roma'nın zihninde çok ağır tahribat yarattı ve artık Akdeniz'in en ücra köşesindeki olaylara bile duyarsız kalmamaları gerektiğini bu sayede öğrendiler. Ayrıca Hannibal ustaca taktiklerle ağır mağlubiyetler yaşattığı Roma'ya bir anlamda savaş sanatını öğretti ve nefret ettiği Roma'nın bir dünya devleti olmasına istemeden de olsa büyük bir katkı sağladı. Bu arada video biterken sizlerden tekrar gazeteye abone olmanız ve videoları arkadaşlarınızla da paylaşmanız ricasında bulunacağım. Tarihin merak edilen konularını sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz ve 1 milyon olma yolunda katkılarınız bizler için çok değerli. Öyleyse Büyük Komutan Hannibal'in Alpleri geçerken söylediği sözle videoyu bitirelim. Ya bir yol bulacağız ya da bir yol yapacağız. Şimdi söyleyeceklerim size biraz abartı gibi gelebilir. Antik dünyanın en korkutucu ve en güçlü ordusunu anlatacağım. Aynı zamanda da en inatçı. Neden mi? Çünkü bu adamlar en olmaz denileni yapmış ve Alp dağlarını fillerle geçmeye çalışmışlar. Evet, doğru bildiniz. Hannibal'in çılgın ordusundan bahsediyorum. En çılgın ordu.